Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun diyelim. Şimdi sen ve o açılımı yapacağız. Çünkü Instagram'da oylama yapmıştım. Dedim ki ne açılımı olsun? 2023'te dediler ki abla sen en iyisi bize o ve ben açılımı yap. Biz de bakalım ne olacak ne bitecek diye. Şimdi ben buraya 15 gün için niyet ediyorum. Yani böyle içimden öyle geldi. Yani zamansız bir zamana niyet etmiyorum. 15 gün içerisinde onunla senin arandaki neler olacak? Aynı zamanda onun sana düşünceleri, senin ona düşünceleri bir bana anlatsınlar, ben de size anlatayım. Anlatabildim mi canlarım? Bu arada da yorum yazanlara, beni merak edenlere, neredesin neredesin diye yazanlara çok çok teşekkür ederim buradan. Gerçekten 4 senedir kanalıma üye olan, beni destekleyen, benim hep yanımda olan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizler neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Kimin ne olduğunu, işini nasıl yaptığını, işine nasıl değer verdiğini, nasıl ben kendimi ifade edemediğim zamanlarda siz tamamlıyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu kadının Türkçesi bu kadara kadar gidiyor, bundan sonrası gitmiyor deyip de anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim ya, çok fazla uzatmayayım, sonra diyorsunuz ki abla çok uzattın çok uzattın çok uzattın diyorsunuz ama işte yani önemli olan, ben de şunu istiyorum, benim psikolojik danışmanlığımdan da en azından faydalanın istediğim için bunu yapıyorum aslında. Ama işte bazıları da istemiyor. Saygı duymak zorundayız. Kimi öyle istiyor, kimi böyle istiyor biliyorsunuz. Onun için şimdi geçelim bakalım açılıma. Şimdi o bu taraf, sen o tarafsın. Şimdi bana bir anlatsınlar bakalım. 15 gün içerisinde neler olacak dediğim zaman çok güzel sürprizlerle karşılaşacaksınız. Öncelikle onu söyleyeyim size. Şimdi buradaki kişi eğer, tamam mı, o şahıs daha doğrusu ateş elementi ise yükseleni de olabilir, ay burcu da olabilir, kendi burcu da ateş olabilir. Ve bu kendi işinin sahibi, böyle güçlü bir karakterde bir insansa diyor veya iş konumu iyi bir insansa diyor, bu kişiden gelecek sürprizler var. Ve bu kişi sizi seviyor. Sevgisi size. Bununla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın. Bakın bu farklı bir olay. Sorunlar olabilir, sıkıntılar olabilir, aranızda çözemediğiniz durumlar olabilir ama sevgi çok farklı bir şey. Tamam mı? Yani sevgisi size deniliyor burada bana. Aldık, kabul ettik. Peki o kişi neymiş? Şimdi bakın, kaygı ve endişe içerisinde olan o kişi var aklınızda. Neden? Şu durumdan kaynaklı. Şimdi üçüncü bir kişi olabilir arada. Aynı zamanda bu kişinin kaygı ve endişesi, mutlu olabilecek miyim? Ben veya evlenmiş ayrılmıştır. Bakın ilk evliliği sorunlu geçmiştir. Hayatında hep sorunlu kişilerle karşılaşmıştır. Bunun kaygısı bu. Güven sorunu, güven problemi var diyor. Endişeli. O aşırı bir endişe içerisinde, onun için de sizin hayatınızda böyle net gidemiyor. Net bir çizgide gidemiyor. Hep böyle engemeli gidiyor diyor. Ve diyor bu kaygıdan, bu endişeden çıkacağı bir süreç içerisinde giriyor diyor size. Öncelikle onu size söyleyeyim. 15 gün içerisinde bayağı bir değişiklikler olacağını hissediyorum öncelikle. Şimdi artık sizin olduğunuz durum şu. Yani ben artık günaha girmek istemiyorum diyeniniz var. Şimdi bu üçlü ilişkiler, dörtlü ilişkiler için geçerli. Şimdi burada yani çok enerji olduğu için farklı okumalar oluyor. Her zaman diyorum bakın. Kimisi de ki ya ben üçlü değilim, dörtlü değilim. Değilsin ama şimdi burada o kadar çok yoğun çıkıyor ki ben de bunu söylemek zorundayım. Sen kendine uyana alacaksın. Şimdi ben günaha girmek istemiyorum diyor. Çok bağımlı kaldım sana diyor. Ben diyor bakın, sizin dediğiniz şu. Ben artık av değil avcı olacağım kardeşim diyor. Çünkü hep diyor hayatım boyunca, tamam mı? Hep koştum, hep koştum, hep koştum, yoruldum. Biraz da artık benim peşimden koşsun diyormuşsunuz. Ve öyle de olacak diyor. Şimdi bu kişi biraz bakın. Şimdi birazı yok, yalanları çok olmuş size ve çok rahat yaşayan bir insan. Yani hayatında hep
böyle rahatlık istiyor, esneklik istiyor, fazla sıkıntıya giremiyor ama kendisi bir hüküm kurma isteği var üzerinizde. Ve bu 15 gün içerisinde de diyor bu konuyla ilgili diyor gene bir net bir şeyler olmayacak. Yani net bir çözümler olmayacak deniliyor. Sadece ve sadece biraz daha böyle atak olduğunu göreceksiniz. Daha istekli olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu kişinin yalanları var. Kesin net var. Ama bunun söylediği yalanlar da bana deniliyor ki burada tamamen olayları, günü, dakikayı kurtarmak amacıyla yapılmış yalanlar. Yani buradan kötü amaçla söylenmiş yalanlar olduğunu görmüyorum ben. Öncelikle onu size söyleyeyim. Aynı zamanda da bu kişinin isminde A harfi, E harfi, L ve F harfi var. Bakın kim ne artık enerjim tutuyorsa. Ama burada bana denilen 15 gün veya en geç bir ay içerisinde net göreceği olaylar olacak bu kişinin kendi hayatıyla alakalı. Ya ben bunun için bunu söyledim ama sevdiğim kişiye ama bu böyle değilmiş ya. Ben de bunu burada yanlış yapmışım. Bak ben seni engelledim kızım, tamam mı? Engelledim, kaçtım, kovaladın ve yaptık yani denyoluklar yaptık. Yani dunkofluklar da yaptık. Fakat diyecek yani ben artık net yani net bu çizgide gideceğim dediği bir süreçte olacakmış. Aldım, kabul ettim. Şimdi sizler diyorsunuz ki ben kenarda duracak bir hatun değilim. Tamam mı kardeşim? Ben kenarda duracak bir hatun değilim. Benimle alakalı negatif konuşan insanlar var ve benim kendi ailem içerisinde bile benimle ilgili negatif düşünen kişiler var diyenleriniz var burada. Özellikle de etrafınızda yakın çevreniz, böyle kardeşim dediğiniz dostluklara çok dikkat edin diyor size. Bazı laflar duyabilirsiniz. Arkanızdan dönen entrikaları öğrenebilirsiniz ve bununla ilgili de çok çok sıkıntılı bir süreç içerisine girebilirsiniz diyor size. Şimdi o kişi diyor ki ya ben diyor sen beni uçurumun kenarından kurtardığın çok zamanlar oldu diyor. Çünkü diyor ben diyor nereyi nasıl yapacağımı, neyi nasıl toparlayacağımı bilen bir insan değilim diyor. Yani düz mantıkla ilerleyen bir kişiyim diyor. Evet benden haber bekliyorsun ve ben sana zaten yazacağım. Benim hayatımda diyor şu anda maddi ve manevi sıkıntılarımı diyor atlatamadım ben diyor. Bak atlatamadım, bunları düzeltmem gerekiyor ki diyor seni hayatıma dahil edebileyim diyor. Evet, şimdi o kişinin size söyledikleri bunlarmış. Peki, kalpte durum nasıl? Yani kalpte o kişi ne hissediyor ve 15 gün içerisinde ne hissedecek ve siz ne hissediyorsunuz? Bir ona bakalım. Şimdi kalpteki durum şu: tutku, aşk, arzu, istek ve sizin dostluğunuzu arıyor. Aynı zamanda da ben barışacağım zaten diyor. Şimdi bu 2-3 aylık bir ayrılık süreci hissediyor. Zaten bunun yaşanması lazımdı o kişiyle diyor. Bırakın diyor yani bu kişiyle diyor süreye, saate, vakte bağlamayın olayı diyor. Bu yaşanması lazımdı arkadaşım ki bu kişinin diyor daha iyi olabilmesi için diyor. Bunu bir algılamanız lazım çünkü bu bunu anlamış diyor. Peki sizin kalbinizde ne var deyince artık bir çaba içerisine girmeyeceğim, tükendim, ben Allah'a havale ettim, dualarımı ettim, dualarımda her şeyi diledim ve en yüce Rabbime ben onu havale ettim diyenleriniz var burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Ve artık benim sana karşı olan tutkum da yok diyorsunuz ve ben sana çok zaman verdim. Sen bu zamanı iyi kullanamadın. Her seferinde aynı hatayı yaptın. Artık yani diyenleriniz de var. Ve çoğunuzda da şu var: ben sana zaman veririm tekrardan ama sen yine yapamamazlıkla, beceriksizliğinle bana gelirsen ben artık sana karşı hiçbir şey yapmayıp bütün enerjimi kendime çekeceğim diyenleriniz de var. Onu size söyleyeyim. Peki o ne diyor size bunun karşılığında? Diyor ki ben gece uykusuzluk yaşıyorum ve gece gece diyor sana ulaşma isteğim oluyor benim diyor. Ve diyor sürekli kafamda negatif düşünceler oluşuyor diyor. Yoksa birileri bana bir şey mi yaptı diyor o kişi. Yani ben diyor ondan da şüpheleniyorum. Çünkü diyor ben diyor böyle bir insan değildim. Kendi değişikliğinin kendi de farkında. Çünkü neden? Size
gayet tutkusu, arzusu, isteği olan bir kişi aniden değişim içerisine girmiş diyor. Tabii ki burada negatif enerjiler var. Bu insanın hayatında hep birileri bunun kişiyle uğraşıyor zaten. Bunu siz de biliyormuşsunuz. Ama bir türlü düzelemeyen de bir durum var diyor. Şimdi bakın bazılarınız, tamam mı, artık böyle geçmişteki kalan insan, giden insanla nefret boyutuna gelmişsiniz. Çünkü sizi delirtmiş, artık yeniyi istiyorsunuz. Şimdi bazılarınız bu süreçtesiniz. Tamam mı? Yeni gelsin arkadaş. Ben hayatıma yeni birini istiyorum. Artık nefret ettirdi. Kendinden gitsin. Ne yapıyorsa yapsın. Benden uzak, cehenneme direkt olsun muhabbetindesiniz. Ama size diyor ki bakın, şimdi buradaki bu düşüncede, bu zihniyette olanlarınız diyor, bu karma bedelini ödemişsiniz artık diyor. Bir daha aynı karma sürecine zaten isteseniz de girmezsiniz diyor. Onun için o tarz olan kişilere de diyor yeni aşk, yeni sevgi, yeni başlangıçlar, ama bunun için de diyor bakın acele etmeyin diyor size. Bu diyor ani tanışmalar, kadersel tanışmalar olacak diyor ve çok güzel yeni bir aşka adım atacaksınız deniliyor burada. Peki o kişinin dediği durum şu: neden, ne için yaptım, neden bunları yaşıyoruz, neden böyle olduk diye soruyor. Fakat bu kişinin hayatında başka bir kadın da var ve sizin hayallerinizin yarında kalmasının en büyük sebebi de bu kişinin olduğunu belirtmek istiyorum, çünkü öyle. Yani sizin yaşamanız gereken durumu başka bir araya girmiş, o kişiye yaşamaya karar almış bu kişi deniliyor bana. Şimdi neler olacak 15 gün içerisinde dediğim zaman burada bana deniliyor ki bakın, özgürlüğünü isteyen o kişi, rahat olmasını isteyen, ya rahat bir hayat isteyip size arkasını dönüp giden kişi sizin şefkatinize ve sizi ona yaptığı anaç duygunuzu sahiplenmenizi özleyip geri gelecek diyor. Bu kişi belki arada mesafe var veya deniz aşırı bir yola gitmeyi planlıyor, ama burada bana denilen şu olacak, bana denilen şu canlarım benim. Bu kişinin diyor size diyor adımı kesin ve net olacak. Geri kalan sizde. İster istersiniz, ister istemezsiniz. Ve siz diyorsunuz ki bakın, çoğunuzun sizlerin çoğunun, yani burada hissettiğim kadarıyla travmaları var. Bu travmalar ailelerden geliyor. Özellikle baba figürlerinden ve sizin bunları yaşamanız, eşlerinizle veya sevdiğiniz adamla yaşadığınız sıkıntılar bunlardan kaynaklanıyor deniliyor. Yani küçüklükten yaşanılan, küçüklükten ileri gelen bir durum olduğu söyleniliyor bana. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi bakalım neymiş. Şimdi burada diyor ki bakın arkadaşlar. Şimdi bazılarınız eğer üçlü ilişki içerisindesiniz veya da yasak aşk içerisindeseniz diyor, burada yakalanmalar olacak diyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Şu özellikle önümüzdeki bir ay içerisinde diyor. Bu yakalanmalardan sonra diyor bazı sıkıntılar yaşanılacak. Bak özellikle kadın olan kişilere diyorum. Çok çok sıkıntılar yaşanılacak diyor ve bu sıkıntılar da diyor sizi diyor bayağı üzüntüye sokacak diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok dikkat edin. Şimdi benden söylemesi. O kişiyle alakalı diyor ki bırakın düşünsün diyor. İlk önce diyor ben merkezlikten bir çıksın diyor. Çünkü burada biraz böyle bencil ve kendini daha çok düşünen bir kişilik olduğu için diyor. Bırakın diyor biraz daha yalnız kalıp biraz daha egosunu aşağı indirsin ve ne istediğini bilsin deniliyor burada bana. Öyle olacakmış. Şimdi dengeli bir şekilde gelecek. Artık hiçbir çarem yok, hiçbir çıkmazım yok ve diyecek ki ben sensiz başarılı olamıyorum. Hayatıma hiçbir türlü konsantre olamıyorum ve ilerleyemiyorum diyecekmiş bu kişi. Onu yapacakmış ve çok mutlu olacağınız haberler alacaksınız diyor. Eğer eşinizse bu o kişi dediğimiz kişi böyle bir boşanma aşamasına gelmiş olabilirsiniz ama tekrardan ailenizi toparlayarak mutlu bir yuvanızı toparlama bir süreciniz olacak diyor. Yani böyle yanlışlar olmuştur, böyle sıkıntılar yaşanmıştır.
Bazı durumlar olmuştur, aldatılmalar olmuştur ama burada deniliyor ki özellikle bu süreç içerisinde olan kişiyseniz diyor bunların toparlanması olacak diyor. Onu size söyleyeyim, geri dönüşü olacak diyor. Ama o aklınızdaki kişi burada bana denilen 15 gün içerisinde size zaten adımı olacak. Şimdi burada çünkü siz hiçbir şekil bir şey yapmamışsınız. Hiçbir şekil hayatınızı değiştirmemişsiniz. Değiştirmemişsiniz. Anlatabildim mi? Onun için de diyor ki size kesinlikle diyor çok dikkat edin diyor burada. Eğer evliyseniz aklınızdaki kişi diyor eğer diyor yasak aşk ilişkisi ise diyor burada özellikle kadın ve evli olan kişiler için diyor ki çok çok dikkatli olun diyor. Bir şeyler açığa çıkabilir. Ve diyor bu durumlardan sonra da çok büyük sıkıntılar yaşarsınız diyor. Yani ayağınızı denk alın diyor. Benden söylemesi onu size söyleyeyim. Ama o kişi için de deniliyor ki burada bu kişi size kesin ve net gelecektir yani. Çünkü aklınızda olan kişi onun da aklında. Yani siz zaten bu kişiyi kalbinizde, ruhunuzda hissediyorsunuz. Bu sizi sürekli de takip içerisinde fake accountlardan ediyor, birilerinden bilgi alıyor. Sürekli göz hapsindesiniz. Yani bunu bir kere bilin canlarım benim. Peki bakalım sonuç olarak vallahi annem arkadan dolanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Annem arkadan dolanıyor. Bütün şey de çıktı burada. Dolanıyor. Artık ben sesleneceğim ki duysun. Bütün klipte çıktı. Mutfakta arkada dolanıyor. Şimdi bakalım. Şimdi bu kişi kendisini bir kere bir iyileştirme sürecine girmiş. Tamam mı? Bırakın diyor size kendini iyileştirsin, şifalandırsın ve siz de diyor ona dua edebilirsiniz iyileşmesi, şifalanması için diyor. Zaten bakın eğer ki bu ilişkide siz terk ettiyseniz bu kişiyi diyor yalnız. Tamamen kendini yalnız hissediyor ve bir işaret bekliyor sizden. Tekrardan bu ilişkiye başlamak için bir işaret bekliyor. Fakat burada deniliyor ki siz o işareti vermiyorsunuz. Çünkü zamanında çok verdiğiniz için diyorsunuz ki hayır kendisi yapsın ne yapacaksa. Ve burada çoğu o kişiyle ikiz ruh alevi var. Bakın ikiz ruh alevini araştırın. Niye araştıracağız Melek Hanım dersen şimdi bu ikiz ruh alevleri çok zor kavuşanlar kişilerdir. Yani başkalarıyla evlenirler, hayatlarına başkaları girer, başkalarıyla yaşarlar veya seçimlerini farklı yaparlar ama kalplerinde yaşadığı kişi farklıdır. Anlatabildim mi? Çok zorluklardan geçerler. Bakın sizin içinde çıkan ikiz ruh alevi, onun içinde çıkan ikiz ruh alevi. Fakat iki tarafında şu anda eli kolu bağlı deniliyor. Bir uyanış yaşayacaksınız. Her iki taraf da güzel bir uyanış yaşayacak deniliyor. Ve çok güzel değişimler olacak. Özellikle birinci ayın bakın tarihleri aklınızda tutun. Bu birinci ayın 27'si 28'i gibi bu kişinin yani o kişinin hayatında büyük değişimler olacak deniliyor. Şimdi bazılarınız da bakın çok sıkıntılı bir ilişkiler yaşanmış ve bitmiş. Tamam mı? Bunlar karmik partnerlerdi. Ne dedim? Öğrenmeniz gereken durumlar vardı. Bunları artık sorgulamayın diyor. Bırakın diyor. Bir tekrardan gelecek de elimi tutacak da düzelecek moduna girmeyin diyor. Çünkü burada diyor çoğunuzda diyor aldatılma olmuş diyor. Arkanızdan çevrilme işler olmuş. Geçen sene yazdan beri nelere uğramışsınız diyor. Ve size diyor ki kendinize değer verin, kendinize bakın, kendi hayatınıza odaklanın diyor. Zaten diyor en kötüsünün kötüsünü gördünüz diyor. Artık bundan sonraki süreçte diyor kimse sizi yıkamaz diyor. Ve o kişi için diyor ki sessizliğini bozacak. Tamam mı? Sessizliğini bozup sizin hayatınıza dahil olmak isteyecek. Fakat siz tamamen şunu düşüneceksiniz. Değişim, dönüşüm olmadan ben artık eskisi gibi kabul etmiyorum diyeceksiniz. Anladınız mı? Ve eğer şimdi bazılarınızın hayatında çocuklarınız var, onları da düşüneceksiniz. Ve yani artık böyle dışarıya karşı, kendi çocuklarınıza karşı, hayatınızdaki sevdiklerinize karşı maske takmak istemeyeceksiniz. Net ilişki, net
durumlar isteyeceksiniz hayatınızda deniliyor. Evet, kalbiniz çok kırılmış, tamam mı? Çok kırılmış ama bu kişi size teklifle geldiği zaman siz zaten şuranızın sesini dinleyeceksiniz ve mantığınızı. Yani o gelen teklif böyle boş bir teklif gelirse zaten kabul etmeyeceksiniz. Yani sizi tatmin edecek, sizin tekrardan güveninizi sağlayacak bir şekilde olduğu zaman bunu isteyeceksiniz diyor. Şimdi zaten de iki tarafın da enerjisi sıkışmış. Ve o kişi sizinle oturup bir hesaplaşmak istiyor. Bir sorgu sual istiyor. Bunu yapacaksınız diyor aranızda. Çok korkuyor. O kadar çok korkuları var ki o kişinin. Ama diyor şunun da farkında olmuş. Size şunu söyleyeyim. Bana bir temiz bir başlangıç lazım diyor. Yani bu temiz başlangıcı da ya yapacak ya yapacak. Yapmazsa zaten kendi hayatında, kendi yapmazsa daha kötü yıkımlar şeklinde olacağını bildiği için bunu kendi yapmasının gerektiğini bilecek ve yapacak da deniliyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Canlarım, burayı bir şifalandıralım o kişiyi. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun diyelim. Ve canlarım, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenin, yorum atın, abone olun. Instagram'a da çıkın gelin anacığım. Öncelikle onları size söyleyeyim. Ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve annemi de arkada tanımış oldunuz bu arada görüntülü. Çocuğa sürekli oğluma bir şeyler alıp götürdü orada. Buradan işaret ettik filan ama anlamadı. Ne yapsın kadıncağız? Onu da görmüş oldunuz bu arada. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.